Herkese merhaba, ben Can Bayık. Life Fitness Academy Global Master Trainer'ım. Yani bu demek oluyor ki hem Türkiye hem de yurt dışında farklı alanlarda sertifika verebilme hakkına sahip Master Trainer'lardan bir tanesiyim. Uzmanlık alanlarım içerisinde de bugün bahsedeceğimiz TRX ve aynı zamanda da Indoor Cycling kısmı var. Ama bugün tamamen bütün konumuz TRX olacak. Bugün aslında TRX ile beraber bir antrenman seansını nasıl planlıyoruz? Biraz ondan bahsedeceğim size. Bu antrenman seansını planladığımızda hareketleri neye göre seçiyoruz? Yüklenmeler neye göre oluyor? Dinlenmeler neye göre oluyor? Ufak tefek modifikasyonları nasıl yapabiliriz? Hep ondan bahsedeceğiz. Antrenmanın ısınma süresi nasıl olacak? Antrenman içeriği nasıl olacak? Antrenman sonundaki cool down kısmı nasıl olacak? Yine hepsini bunların egzersizlerle, örneklerle mutlaka görüyor olacağız. Biraz daha çeşitlilik katabilmek adına egzersizlerin içerisine herkesin kolaylıkla ulaşabileceği mini bantları ekledim. Bazı egzersizlerde bu mini bantlardan destek alacağım. Burada öğrencilerin antrenman seansı planlama ile ilgili, TRX ile ilgili birçok sorusu var. Ancak şunu söylemek istiyorum. TRX bu konularda, antrenman planladığınız konularda diğer başka ekipmanlardan çok da farklı değil. Diğer ekipmanlarla nasıl egzersiz planlıyorsanız aslında Suspension Training'de, TRX'de de yine aynı şekilde egzersiz planlayacağız. Bunları uygulamaya geçmeden önce ufak tefek teorik birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, herhangi bir egzersiz planını oluştururken, buna Suspension Trainer da dahil olabilir, başka birkaç ekipmanla da, yani fitness alanında kullanacağınız herhangi bir antrenman modeli de olabilir. Mutlaka fizyolojik olarak vücudunuzun ısınması için yaklaşık bir 8-10 dakikalık ısınma sürecinin geçmesi gerekiyor. Şimdi birçok trainer arkadaşımız bu konuda ufak bir hataya düşüyor. Şöyle ki, yaklaşık olarak 10 dakika bir koşu bandında öğrenciyi ısınma süresi olarak bırakıp ondan sonra egzersiz alıyor. Şimdi ısınma süresi demek, koşu bandında yapılan yürüyüş sadece fizyolojik olarak kan dolaşımını hızlandırır, vücut ısısını artırır. Doğru. Ancak kaslarımızı egzersize hazır hale maalesef getirmez. Kasların egzersize hazır hale gelebilmesi için antrenmandan önce bu fizyolojik ısınma süreci içerisinde biraz da mobilizasyon egzersizleri uygulamalıyız. Bunun için de çok statik stretch yapmaktansa daha dinamik, daha mobil hareketlerle devam etmemiz çok daha doğru olacak. Çünkü egzersize başlamadan önce yapılan statik stretchingler maalesef kasın boyunu çok fazla uzattığı için kasta bir rahatlama meydana getiriyor ve istediğimiz yüksek performansı oluşturmada bizim için sıkıntılar yaratıyor. O yüzden de egzersiz seansını planlamadan önce ufak bir kardiyovasküler aktivite, vücut ısısını artıracak bir nabız yükselmesi, bunu olduğumuz yerde de yapabiliriz. Koşu bandı, bisiklet gibi kardiyovasküler aktiviteleri de kullanabiliriz. Ben bugün sadece vücut ağırlığı kullanacağım için burada yapabileceğimiz egzersizlerden bahsedeceğim. Bu nabız yükselteceğimiz egzersizlere mutlaka araya birkaç mobilizasyon egzersizi, sizi egzersize yapmaya, daha doğrusu antrenman yapmaya hazırlayacak egzersizlerle de antrenmana sizi hazır hale getireceğiz. Buradaki en önemli nokta, vücut geliştirme yapan kişilerin antrenmana başlamadan önce ufak ağırlıklarla sadece o kasları ısıttığını görürsünüz. Çok yanlış bir şey değil, ancak çok da tavsiye edilen bir şey değil, çünkü fizyolojik olarak kardiyovasküler ısınmanın da işin içerisinde mutlaka olması gerektiğini asla ve asla unutmayın. Bu konuda en son yaptığımız konuşmalardan bir tanesinde de şundan bahsetmiştim. Karşınızdaki öğrenciyle antrenman yapmadan önce vücut ısısını yükseltmek, nabzını arttırmak gibi terimleri kullanmadan önce karşımızdaki kişiyle egzersize başlamadan önce profesyonel olarak bir yaklaşım sergileyip kişiden bazı testler almamız gerekiyor. Bu da kişinin dinlenik nabzını biliyor olmamız gerekiyor. Kişinin yüklenme sırasındaki nabzını almamız gerekiyor. Bunun için birçok test kullanılabilir. Bunlardan en basit talk test dediğimiz konuşma testidir. Kişiyi koşu bandında yürütürken ya da dışarıda yürütürken yavaş aralıklarla hızını arttırdığımız ve koşu bandının eğimini arttırdığımız bir test. Bu testte kişi sizinle konuşmaya devam ettiği sürede bir noktada artık size sorduğunuz sorulara cevap veremeyecek. Çünkü nabız çok yükseldiği için nefes alma ihtiyacı duyacağı bir seviyeye gelecek ve bu seviye kişinin aslında eşiğe ulaştığı seviye olur. Bunu baz alarak devam edebilirsiniz. Şimdi en son anlattığımız konulardan bir tanesinde bunu konuştuk dedim. Çünkü sadece
kişiyi hoplatıp zıplatmak, nabzını artırmak üzere yaptığımız egzersizlerin hepsi aslında bizim dışarıda gördüğümüz sadece yürüyüş yapan ve yağ yakmak için nabzımı hızlandırıyorum diyen sıradan bir vatandaştan hiçbir farkı olmayan bir egzersiz olacak. O yüzden mutlaka profesyonel olarak karşımızdaki kişiyle çalışmak için sistemsel olarak bazı donelere ihtiyacımız var. Bu donelerden bir tanesi de kişinin nabzı, eşiği. Mutlaka bunu belirlemeli, bilmeli ve egzersiz yüklenmesini mutlaka buna göre yapmalıyız. Burada bir yağ yakımı antrenmanı yapmak istiyorsak kişinin yağ yakım aralığı, örnek veriyorum %70, %80'lik baremde kişiyi tutarak ve dinlenme sürelerinde örnek veriyorum 30 saniye oldu, hadi bakalım antrenman devam ediyorsun değil. Kişi eşiğe yaklaştığında egzersiz durdurup kişi eşikten aşağıya düşmeye başladığı anda ve dinlenme kısmına geldiği anda tekrar nabzı yükselteceği bir egzersiz formülü uygulamalısınız. Bunun için de kimse size 30 saniye yüklen, 40 saniye yüklen, işte 5 dakika boyunca yüklen gibi bir şey söyleyemez. Yağ yakımı antrenmanı istiyorsanız mutlaka kişinin nabzına göre hareket etmelisiniz. Bu da aslında Türkçe'de küçük bir tabirle nabza göre şerbet sistemini ortaya çıkartıyor. Gerçekten kişinin nabzına göre egzersiz yaptırmalısınız. Bu sizin için en önemli şeylerden bir tanesi olmalı. Antrenman yaptırırken karşıdaki kişinin nabzını kontrol edebilmeniz için mutlaka elinizde profesyonel bir sistem olması gerekiyor. Bu sistemi de sağlayabilmek için sizden tek ricam gerçekten eğer bu işte başarılı olmak istiyorsanız kendinize mutlaka bir yatırım yapın ve bu yatırım içinde kendinize öğrencilerinizde kullanabileceğiniz bir nabız ölçer sistemi kullanın. Bu çok kolay bir şekilde sadece bir göğüs bandıyla çözebileceğiniz bir sistem. Artık teknoloji çok ilerledi. Telefonlarınız üzerinden de bu nabzı kontrol edebilir. Öğrencilerin sistemini tamamen doğru olarak nabzını tamamen sistemli olarak tutabilirsiniz. Antrenmana başlamadan önce size mutlaka söylemek istediğim şeyler bunlardı. Şimdi ufak ufak bir ısınma kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar ısınma kısmında ne dedim? Kişinin nabzını baz alacağız. Buna göre yüklenme yapacağız. Isınma kısmında da ben hep kendi kolumdaki saatimden nabzımı kontrol ediyorum. Nabız görebileceğim bir seviyede devam ediyorum. Kendi kendime belirlediğim, benim ısınma içerisinde kullanmak istediğim nabız maksimum 120, minimumda 90'larda gezecek bir nabız. Şimdi bunun için 120'nin üzerine çıkacak egzersizlerle ufak tefek mobil streçlerle devam edeceğim. Ama arada nabzımı yükseltmek için de hoplayacağım, zıplayacağım, biraz kardiyovasküler aktiviteler yapacağım. Bunlardan en basiti, dediğim gibi çok kompakt bir şey sunmaya çalışıyorum size. Olduğunuz alanda sadece bir TRX takılı, yanınızda 2 tane mini band var. Yaklaşık olarak 2 metrekare bir alandayız. O 2 metrekare alanda öğrencilerinizin hiç yaşamadığı kadar keyifli bir ders atmosferi yaşatacağız onlara. İlk egzersiz olarak ben jumping jack seçiyorum. Olduğum yerde sadece nabzımı yükseltmek için ufak tefek sıçramalarla başlıyorum. Bu jumping jack egzersizini seçmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi sadece bacaklarımla değil, aynı zamanda üst ekstremitenin de hareket ettiği ve nabzımın yükseldiği bir egzersiz skalası oluşturmak. Şu an nabzımı kontrol ediyorum. Yaklaşık 90 civarındayım. Biraz daha nabzımı yaklaşık 100 civarına getirinceye kadar egzersiz yapmaya, kardiyovasküler olarak hareket etmeye devam ediyorum. Örnek olarak nabzımın biraz yükseldiğini fark edersiniz. Buradan sonra bir hareket istiyorum ve ne istiyorum? Bir total body antrenmanı tasarlayacağım. O yüzden hem üst ekstremiteye hem de alt ekstremiteye ufak mobilizasyon egzersizleri yapmalıyım. Mobilizasyon egzersizleri yapmak için ilk etapta dirsekler gövdenin yanında kalsın. Ayaklar kalça genişliğinden biraz daha fazla açık. Kendimi yavaşça geriye doğru bırakıyorum. Ve burada aslında kürek kemiklerimin açılmasını sağlıyorum. Sadece kürek kemiklerimi çekiyorum. Tamamen hareketi bitirmedim. Bir row egzersizi değil. Ve farkındaysanız çok da fazla aşağıda değilim. Burada sadece kürek kemiğinin aktivasyonunu istiyorum. İyice açtım kürek kemiklerini. Nefes verdim. Yavaşça yukarıya çektim. İyice açtım kürek kemiklerini. Nefes verdim. Yukarıya doğru çektim. Mobilizasyon egzersizlerinde ben her egzersizin ortalama olarak 8-10 tekrar civarında yapılmasını istiyorum. Nabzımı kontrol ediyorum. Nabzım şu an 85 ve tekrar nabzımı artıracak bir kardiyovasküler aktivite istiyorum. Bunun için hem farklı yönleri kullandığımız hem de aynı zamanda olduğumuz yerden biraz daha fazla hareket ettiğimiz
bir diz çekme egzersizi istiyorum. Burada istediğim tek şey daha farklı kas gruplarını kullanarak vücudu şaşırtmak. Çünkü genel olarak herkesin yaptığı olduğu yerde diz çekmektir. Yanlış bir şey değil. Tabii ki de doğru. Ancak egzersiz içerisinde 360 derecelik bir alanı kullanmamız bizim için her zaman büyük bir avantaj. O yüzden de ben genel olarak hep 3 adımla yana doğru geçtiğim diz çekmeleri kullanıyorum. Bunun için de 3, 1, 2, 3 şeklinde devam ediyorum. Burada amacım dediğim gibi hem kolları kullanmak hem de alt ekstremitede hareketliliği sağlamak. Burada nabzımı kontrol ediyorum. Şu an 95 civarına yükseldi. Yine bu sefer biraz daha uzun tutacağım. Tamamdır. Yaklaşık olarak yine 95-100 baremindeyim. Burada sizlerin de en çok dikkat etmesini istediğim insan vücudunun 3 düzlemde hareket ettiği ve hareketlerinizi planlarken, antrenmanınızı planlarken bunların hepsinin içerisinde olduğu antrenmanlar planlamanız. Bunun için de bir sonraki mobilizasyon egzersizim golf rotation'la geliyor. Omurgada bir rotasyon istiyorum. Harekete birkaç tekrar devam edeceğim. Mutlaka ve mutlaka ayak parmak ucumdan başıma kadar olan hareketi defalarca tekrar ve tekrar hangi noktalara dikkat ediyorum, hangi noktalarda daha çok rotasyona giriyorum. Lütfen tek tek dikkatlice izleyerek kontrol edin. Aşağıya geldim. Burada ufak bir stopum var. Ufak bir stoptan sonra tekrar aşağıya geldim. Omurgam kambur değil. Mutlaka düz tutuyorum. Pelvik natural pozisyonda. Tekrar bir rotasyon. İçeri girdim. Buradan derin bir nefes aldım. Ve nefes verdim. Yukarıya. Tamam. Araya tekrar bir kardiyovasküler aktivite koyuyorum. Bu sefer daha seri. Burada ne yapıyorum? Önce öne koşuyorum. Yere dokundum. Sonra geriye geliyorum. Bu harekette ufak bir öne eğilme ve mutlaka geriye adım attığımda tekrar öne eğilme var. Hem aslında omurgamda bir hareketlilik istiyorum hem de yapacağım lunge ve benzeri hareketlere gövdemi hazırlama frekansına geçiyorum. Tamam. Tekrar bir mobilizasyon egzersizi geliyor. Bu sefer size sırtımı dönüyorum. Kollarımı yukarıya doğru kaldırdım. Şimdi bu kadar nabzı arttırdıktan sonra buna çeşitli hareketleri kendiniz de ekleyebilirsiniz. İlla benim yaptığım hareket doğru, bundan başka hareket yapmayın formatında değil. Kendi yaptıracağınız egzersize özgü hareketleri de mutlaka ve mutlaka çalışmalara ekleyebilirsiniz. Antrenmana başlamadan önce ben genel olarak bacak kısmıyla başlamayı çok seviyorum. Çünkü anatomik olarak en büyük bölgelerden bir tanesi bacak ve squat egzersizi, kalça, quadriceps, hamstring bütün kas gruplarını aynı zamanda aktive ettiği için benim için çok eklemli bir hareket. O yüzden de bunu başlamadan önce ilk setini biraz ısınma seti olarak düşünüyorum ve squat egzersizine biraz daha açık bacak, ayak parmak uçları hafif dışarıya dönük. Squat biliyorsunuz ki bir alt ekstremite hareketi. O yüzden üst ekstremitenin çok hareket etmesini istemiyorum. Burada ilk önce bir squat egzersiziyle başlıyorum. Bunu yaklaşık 8 ile 15 dakika arasında bir ısınma serisi olarak düşünün. Ve bu seriyi uyguladıktan sonra esas direnci kullanacağımız mini bantlarımıza geliyoruz. Şimdi mini bandı önce dizimin üzerine alacağım.
Önce ayaklardan geçirelim. Burada squat egzersizini vücut ağırlığıyla yapıyoruz. Ancak üst ekstremitede stabiliteyi sağlayamayan öğrencilerimiz için vücut ağırlığıyla devam ettikten sonra ilk etabı göstereyim. Sonrasında ikinci turda bunu neye doğru çevirmek istediğimden biraz daha bahsedeceğim. Yine bacaklarımın arasını açtım. Bu sefer kalçaya biraz daha rezistans ekliyorum. Squat'a indim ve tekrar yukarıya geliyorum. Burada en önemli noktalardan bir tanesi, lastik sizi sıkıştırmaya başlayacağı için egzersizi uygularken dizlerinizin hafifçe dışarıya doğru açık olmasına özen gösterin. Squat'a inerken eğer bunu yaşıyorsanız direnç sizin için ağır demektir. Lütfen bundan kaçının. Sağlıklı bir şey yapmaya, bir modifikasyon yapmaya çalışırken aslında yaptığımız hareketi de tam tersine bozmuş oluyoruz. Vücudumuza yarardan çok bir zarar vermiş oluyoruz. Bacaklar açık. Bir squat egzersiziyle başlıyorum. Sizin sayenizde de squat yapmış oldum. Çok uzun zamandır yapmıyordum. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde squat yaptım diyorum ama şaka yapıyorum. Biliyorsunuz ki bacak antrenmanları bizim için çok önemli. Kadın ya da erkek fark etmez, sizin bütün vücudumuzu çalıştıracak egzersizleri antrenman planında mutlaka bulundurmalıyız. Bunu isterseniz gün aşırı yaparak tüm vücut çalışmaları yapabilirsiniz. İsterseniz her gün antrenman yapıyorsanız farklı bölgeleri çalıştırarak da devam edebilirsiniz. Ben bugün Total Body programından devam edeceğim. Sadece sizden şunu istiyorum. Gösterdiğim egzersizleri ısınma kısmını bitirdikten sonra yaklaşık olarak size 8-10 tane hareket göstereceğim. Bu 8-10 hareketi yukarıdan aşağıya tamamen bitireceğiz. Bir istasyon bitmiş olacak. Ufak bir dinlenme vereceğiz. Bu ufak dinlenmeden sonra aynı istasyonu baştan yukarıdan aşağı bir kere daha döneceğiz. Şimdi squat egzersizini ilk turda vücut ağırlığıyla uyguladık. İkinci turda bir lastik taktık. Üçüncü turda bu sefer işin içine biraz daha anaerobik kısma geçireceğim. Burada sizden istediğim hop in hop out şeklinde bir squat egzersizi yapmamız. Bacaklar kapalı başlıyoruz. Unutmayın, önemli olan kısım gövdenin üst kısmı. Aşağıya doğru asla eğilmeyeceğiz. Aynı şekilde hareket etmeye devam ediyoruz. Açtım bacakları, yukarı çıktım. Tekrar devam ediyorum. Gövdeye dikkat edin. Ne olursa olsun gövde öne doğru eğilmiyor. Tamam. Şimdi ikinci hareketimiz bir row egzersiziyle devam edeceğiz. Şimdi row egzersizi biliyorsunuz sırt. Hala büyük kas gruplarından devam ediyorum. Bu büyük kas gruplarında da bir row egzersizi seçeceğim. Row'da ben bu sefer bir wide row egzersizi istiyorum. Burada sertlik derecemizi aşağıya ne kadar inersek o kadar ayarlayabiliriz. Hareketi yaparken çok acele etmeyin ve vücudunuzu öne doğru çekmeyin. Sadece gövdeyi çekiyorum ve bırakıyorum. Hızlı değil, daha çok hareketi hissederek devam etmenizi istiyorum. Burada ikinci turda hareketimize üst kısımda bir stop ekleyeceğiz. Bir stop eklemekten kastım nedir? Row yaptım, bir pause, tekrar geriye. Row yaptım, kasılma noktasında bir pause ekledim. Bununla beraber row yaptığımız kısımda daha fazla bir kasılma elde ettim. Üçüncü tura geldiğimde ise bir mini band kullandım. Bu sefer mini bandımı el bileklerine geçirdim. Burada daha fazla kas grubunu devreye sokabilmek için row'u aslında bir mini band ekleyerek yapacağım. Tekrar burada sizden tek ricam, row egzersizine bir mini band ekleyecekseniz karşınızdaki bireye bunu çok hızlı bir şekilde yaptırmayın. Yani bizde özellikle öğrencilerimizi motive edebilmek adına inanın birçok hareketi öğrenci hazır olmasa bile hızlıca vermek gibi bir malum durumumuz var. Öğrencileri
motive eden yaptıkları hareketler değil, aslında yaptıkları hareketlerden sonra aldıkları sonuçlar. Şimdi bunu planlayabilmek için tabii ki de modifikasyonlara ihtiyacımız var. Ancak karşınızdaki insana daha 3. 5. derste bu modifikasyonu verirsek bundan sonra 10. 15. 20. derste ya da bu öğrenciyle 2 sene 3 sene çalıştıktan sonra verebileceğiniz bir modifikasyon kalmayacak. O yüzden de bu modifikasyonları vermeden önce hareketlerin temelini en doğru şekilde oturtmaya çalışın. Hareketin temeli bu işi vücut ağırlığıyla en doğru şekilde yapıncaya kadar ilerlediğiniz kısım olmalı. Buradan sonra araya vücudu şaşırtmak adına bir core egzersizi koyacağım. Herkesin en sevdiği pilates egzersizlerinden teaser'la başlayacağım. Bu videoyu izlerken şunu da anlatmak istiyorum. Bu Pilates Health Convention içerisinde çok ayrı bir noktada yine sadece BM Education kısmıyla devam ettiğimiz Suspension Pilates eğitimimiz var. Bu Suspension Pilates eğitiminde yaklaşık 3 saatlik bir workshop. Özellikle bütün konumuz sadece Suspension Trainer ve Pilates. Bu egzersizleri, Pilates egzersizlerini Suspension Trainer üzerine nasıl modifiye edebiliriz? Öğrencilere ne gibi modifikasyonlar sağlayabiliriz? Ve Cadillac Chair, bunun gibi makineleri Suspension Trainer yanınızda asılı olduğu sürelerde nasıl kullanabiliriz? Bundan bahsettiğimiz bir workshop. Biraz reklam gibi oldu. Kusura bakmayın ama doğru çıkışta bizim dükkana bekliyoruz gibi düşünün. İşin şakası bir yana zaten bu gibi kaynaklara hep BM Education üzerinden ulaşabilirsiniz. Biz BM Education kısmında İbrahim Hoca'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Farklı eğitim kurumları da olsak beraber çok güzel arkadaşça bu tarz işleri yapabiliyoruz. Ben çok uzun bir süredir BM Education eğitimlerinde hep böyle misafir sanatçı olarak geliyorum. Kendisine bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Konuyu çok fazla dağıtmadan tekrar teaser egzersizime dönüyorum. Bu sefer Suspension Trainer'ın altına yatacağım ve başım tam kayışların altında kalacak. Kollarımı arkaya doğru uzattım. Ellerimi en alttan geçiriyorum. Hareketin ilk etabında aslında bir curl egzersizi uygulayalım. İkinci turumuzda dizleri yukarıya alalım. Ve tam kalkmadan curl egzersizini biraz modifiye edelim. Üçüncü turumuzda ise %100 bir modifikasyonla teaser'a geçelim. Ve tekrar geri dönelim. Bugün buraya gelmeden önce İbrahim Hoca ile konuşmalarımda şunu söylemiştim. Ben bu işe başladığım zaman aslında pilates yapmayı çok seven birisi değildim. Sonradan işe bakış açım biraz daha değişti. İşe sadece pilates fitness olarak değil, işe antrenman olarak bakıyorum. Sizin de lütfen bu gibi dersleri izledikten sonra bakış açınız bu olsun. Sizler bir pilates eğitmeni, bir fitness eğitmeni vesaire değilsiniz. Sizler tamamıyla bir eğitmensiniz. Kullandığınız ekipman ne olursa olsun yaptırdığınız şey hala bir antrenman. O yüzden bütün sistemleri iyice öğrenip hepsini birbirine kombinleyerek çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Core egzersizinden sonra ayakta bir bacak egzersiziyle devam edeceğim. Bu sefer hem dengeyi kullanacağım. Ancak dengeyi kullanabilmek için iki kayışı tek ayağıma takacağım. Burada hemen kayışlardan destek alıp ayağıma geçiriyorum. Elimi yere koydum. Dizimi yere koyuyorum. Ve önce lunge formatına geliyorum. Şimdi burada lunge formatında ilk etapta dengeyi sağlayabilmek için ilk turda kişilerin önce elleri yere koymasını ve sonra kalkmasını isteyeceğiz. Aşağıya doğru inerken önce bir bükülme istiyorum. Eller yere ve ardından dizi yere koymalarını istiyorum. İlk turda bunu yapıp dengelerini sağladıktan sonra elleriyle bacaklarından destek alıp yukarı gelmelerini istiyorum. Ve tekrar yine önce bükülme, eller bacaklara ve dizi tekrar yere koymalarını istiyorum. Ardından artık bu seviyeye geçip 3. tura geldikten sonra bir kez yerden destek alıp ayağa kalkmalarını, bu sefer dizi 90 dereceye kadar çekeceğiz. Burada üst ekstremite bozulmayacak ve lunge egzersiziyle devam edeceğiz. Fark ettiyseniz dizim artık yere değmiyor. Tamamen hareketi dengede yapıyorum.
Buradan sonra bir üst ekstremite hareketiyle devam edeceğim ve göğüs egzersizi chest press ile devam ediyorum. Burada size biraz yaklaşıyorum. Şimdi ilk sette sizden tek istediğim ayaklarınızın önüne bir çizgi çekmeniz. Burası sizin ilk setteki seviyenizi belirleyecek. Bunun sebebi set aralarında harekete devam ederken bir sonraki sette indiğiniz seviyenin daha da ötesine geçebilmek. Onun için ikinci sete geldiğimde ayaklarımı geriye aldım. Üçüncü sete geldiğim zaman da bir tur daha geriye indim ve tekrar chest press egzersiziyle devam ediyorum. Şimdi üst ekstremite egzersizinden sonra bir core egzersiziyle devam edeceğim. Burada bir plank modifikasyonu yapacağım. Bu plank modifikasyonunu yaparken dizlerimin üzerindeyim. Ellerimi ön kolu aşağıdan geçiriyorum. Şöyle ki aynen plank pozisyonunu alıyorum. Şimdi burada ilk etapta kalçayı öne doğru sürdüm. Bir glute drive hareketiyle önce natural plank pozisyonumu buluyorum. Buradan sonra ayakları kestim, dizleri koydum ve tekrar geri geldim. Bunu birkaç tekrar uyguladıktan sonra ikinci set ve üçüncü sette sadece bir kez kalkıp burada beklemeli. Üçüncü sette ise ufak modifikasyonlar eklemeliyim. Buradan sonra bir üst ekstremite hareketi ekleyeceğim. Bunun için de biceps hareketiyle devam ediyorum. Biceps curl'le triceps press'i kombinasyon olarak devam edeceğim. Şimdi öncelikle bir triceps press pozisyonu alıyorum. Buradan bir triceps press yaptım. Geriye geldim. Bir biceps curl yaptım. Aşağıya çektim, bir triceps press yaptım. Geriye geldim. Bir biceps curl yaptım. Bu harekette herhangi bir modifikasyona ihtiyacınız yok. Zaten antagonist olarak çalışan kasları tek bir hareket içerisinde topladığımız için 3 set boyunca aynı egzersizi yapabilirsiniz. Şimdi buraya bir kalça ve kol egzersizini beraber koyacağım. Nasıl yapacağım bunu? Öncelikle mini bandımı ayak bileklerine takacağım. Dizlerimin üzerine yere ineceğim. Ayaklarımı suspension trainer'a geçireceğim. Burada ellerimin üzerinde bir şınav pozisyonu alacağım. Zorlanıyorsanız dirseklere inebilirsiniz ama eller üzerinde olmanız sizin için her zaman çok daha iyi. Burada hem kalça hem core aynı anda çalışacak. Antrenman içerisinde uygulayacağım hareketler bu kadar. Buradan sonra bir de cool down süresi, yani stretching hareketleriyle devam edeceğim. Antrenmanın başında bahsettiğim gibi yüklenme ve dinlenme sürelerini kişinin nabzına göre ayarlamanız sizin için çok daha efektif olacak. Ama 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık olarak her hareketi 30 saniye yaptırıp bir 15 saniye kadar rest vermeniz ya da 40 saniye 20 saniye gibi bire yarım dinlenme yüklenme süreleri ortalama olarak ideal olacaktır. Ama yine de daha doğru sonuçlar, daha kaliteli antrenmanlar için mutlaka donelere ihtiyacımız var. O yüzden lütfen bir nabız ölçer her zaman yanınızda olsun. Şimdi ufak bir stretch serisiyle devam edeceğim. Bu sefer statik stretchlerle günü noktalayacağım. Önce bir figure 4 stretch ile başlıyorum. Ayak bileğim dizimde,
Gövdem dik. Kalçamı streç ettim. Ardından bir hamstring stretch yapacağım. Yine statik olarak bekliyorum. Hareketlerde mutlaka bir 15-20 saniye beklemeniz bizim için ideal. Ardından lower back stretch ile devam ediyorum. Son olarak da bir hip flexor stretch ile günü sonlandırıyorum. Önce hip flexor'ı stretch ediyorum. Ardından da bir rotasyon ekliyorum. Bugün zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa eğitim sonunda mutlaka bize ulaşabileceğiniz mail adresleri mevcut. Tekrar ismimi söylüyorum, Can Bayık. Bana da isterseniz sosyal medya üzerinden, isterseniz İbrahim Hoca üzerinden iletişim bilgilerimi alıp ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok selamlar. Bu süreçte çok özür diliyorum. Sizlerle beraber olamayıp maalesef uzaktan böyle bir eğitim verme sürecine girdik. Ama en yakın zamanda bunun gibi virüs durumlarından kurtulup, pandemi döneminden kurtulup tekrar bir arada olabileceğimiz eğitimlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.